Hipokrat TV'den herkese iyi günler. Ben Profesör Doktor Akçağan Geptiremen. İstanbul'da özel bir üniversitede farmakoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu parasetamol, diğer adıyla asetaminofen. Çocuklarda özellikle doktorlar tarafından reçete edilen ateş düşürücü, ağrı kesici bir ilaç. Hem bu ilacın özelliklerinden bahsedeceğiz, hem de neden acaba aspirin ve benzeri ağrı kesici, ateş düşürücüler değil, parasetamolü tercih ettiğimizi biraz dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız efendim. Parasetamol yine aspirin benzeri bir şekilde diğer non-steroid antiinflamatuar ilaçlar dediğimiz gruptaki ilaçlarla çok benzer bir şekilde vücutta siklooksijenaz adlı enzimi bloke ederek prostaglandin üretimini inhibe ederek etki göstermektedir. Ancak grubun diğer üyelerinden farklı olarak periferdeki enzim inhibisyonunu çok az yaptığından dolayı diğer grup ilaçlarına benzemez bir şekilde antiinflamatuar etkisi bulunmamaktadır. Sadece ağrı kesici, ateş düşürücü olduğundan dolayı bu etkilerinden faydalanmak üzere kullanılmaktadır. Sadece analjezik ve antiinflamatuar etkileri amacıyla kullanılır. Dediğimiz gibi antiinflamatuar yani şişlik giderici veya akut reaksiyonları, doku reaksiyonlarını önleyici etkileri bulunmaz. Kanama zamanını uzatmaz. Yani herhangi bir kanama problemine yol açmaz. Dispeptik şikayetler dediğimiz mide yanması, ekşimesi gibi problemlere yol açmaz ve özellikle 18 yaş altındaki çocuklarda ateşli durumlarda, sebebi bilinmeyen enfeksiyon durumlarında tercih edilmektedir. Bunun tercih edilmesinin en önemli sebebi 18 yaş altı çocuklarda kullanılan grubun diğer üyelerinde eğer köken viral ise ve özellikle de su çiçeği gibi bir enfeksiyona bağlı olarak ortaya çıkmış bir ateşten bahsediyorsak bu durumda hiç istemediğimiz Reye sendromu adı verilen ölümcül olabilen bir probleme yol açtığından bahsedebiliriz. İşte parasetamol kullanılmasının sebebi bu tip bir etkinin parasetamolde karşımıza çıkmaması olarak kısaca özetleyebiliriz. Peki Reye sendromu dediğimiz durumda hangi klinik bulgularla karşımıza gelebiliyor çocuklar? Özellikle kusma, bilinç bulanıklığı, halüsinasyon dediğimiz olmayan şeyleri görme veya işitme gibi, huzursuzluk, koma, ölüm gibi klinik tablolarla karşımıza gelmektedir. Esas bunlara yol açan problem ise karaciğerde primer olarak bir patoloji ortaya çıkması ve buna bağlı olarak amonyak yapımının çok fazla artması ve beyinde bu patolojileri tetiklemesidir. Yine bununla eşgüdümlü olarak da vücuttaki şeker düzeyi çok fazla miktarda düşmekte ve patolojilerin esas kökeni olarak da beyinde ve periferde bir amonyak artışı, iki şekerin çok ciddi boyutlarda düşmesi olarak söyleyebiliriz. Çocuklarda eğer sebebi bilinmeyen, bakteriyel, viral ayırdığı yapılamayan enfeksiyon durumlarında ateş düşürücü, ağrı kesici olarak kullanılmasının parasetamolün en önemli sebeplerinden bir tanesi de Reye sendromu adı verdiğimiz bu tabloya yol açmamasıdır. Peki parasetamolün kendine has yan etkileri var mı? Evet, çok hafif yan etkilerinden bahsedebiliriz. Nadiren basitçe cilt reaksiyonları, hafif alerjik reaksiyonlar, beyaz kürede hafif düşme gibi geçici olan basit yan etkilerden bahsetmek mümkündür. Ancak parasetamol ile ilgili çok ciddi bir tablodan da bahsetmeden geçemeyeceğiz. Parasetamol toksitesi dediğimiz bir durum da söz konusu. Çocuklardan ziyade yetişkinlerde daha fazla karşımıza gelen bir durum. Bu da bize yetişkinlerde kullanımının çok daha dikkatli olması gerekliliğini düşündürmektedir. Yaptığı şey genel olarak biraz yüksek dozlara bağlı veya kişinin genetik profiline bağlı olarak primer olarak başta karaciğer ve ikincil olarak da böbrekte nekrotik yani ölümcül olabilen bazı patolojilerle seyreden ve sonunda ölüme dahi yol açabilen ciddi bir tablodur bu. Ama dediğimiz gibi çocuklarda biraz daha az karşımıza çıkıyor. Yetişkinlerde daha fazla gördüğümüz bir yan etkidir efendim. Eğer kişilerde bahsettiğimiz şekilde parasetamol toksitesi gelişir ise ne yapmak gerekiyor? Özellikle hastane veya ilk yardım kuruluşlarına bir an önce başvurulması gerekiyor ve burada N-asetilsistein adını verdiğimiz bir ilacın hastaya bir an önce verilmesi gerekiyor. Özellikle ilk 12 saatte bu ilacın hastaya yönlendirilmesi, verilmesi oldukça başarılı sonuçlarla seyredebiliyor. Peki doz yüksekliğinden bahsettik. Doz nedir? Doz aslında çocuklarda
kullanımda 6 saatte bir 10-15 miligram kilogram başına olmak üzere hesap edilerek en fazla günde 4 doza bölünerek bu bahsettiğimiz miktar kullanılması ilacın toksik etkilerinden kaçınmak için ve tedavi edici etkisini görebilmek için ideal bir dozdur diyebiliriz. Eğer bu dozda kullandığımız zaman bahsettiğimiz konuşmamızın başında analjezik yani ağrı kesici ve ateş düşürücü etkileri aspirinin standart dozuyla eştir diyebiliriz. Kişiden kişiye ufak farklılıklar göstermekle beraber. Parasetamol toksitesi ile ilgili bahsetmek istediğimiz çok önemli konulardan bir tanesi de özellikle alkol bağımlısı yetişkinlerde parasetamol kullanılmasının çok daha fazla miktarda parasetamol toksitesine yol açabildiği tespit edilmiş. O sebepten dolayı alkol bağımlısı olan kişilerde çok daha düşük dozda parasetamol kullanılması veya parasetamol kullanımından kaçınılması gerekmekte olduğu söylenmektedir. O sebeple dikkat etmek gerekmektedir. Erken safhada acil servislere başvurulduğunda parasetamol toksitesi geliştiğinde dediğimiz gibi N-asetilsistein dediğimiz çok düşük dozları aslında öksürükte balgam söktürücü olarak kullanılan bir ajandır. Çok daha yüksek dozlarında tedavi edici etki elde edebiliyoruz. Bunun yanı sıra erken başvurularda yine aktif kömür dediğimiz bir farmakolojik ajanı ağız yolundan kullanarak bağırsakta emilmemiş olan parasetamolün de bağırsakta bağlanarak dışkıyla atılması sağlanabilir. Son olarak tekrar etmekte fayda var. Çocuklarda ateş düşürücü ve ağrı kesici olarak en güvendiğimiz ilaç parasetamoldür. Bunun piyasada çok farklı formları var. Birçok ilaç firmasının çıkarttığı farklı formlar var. Aynı zamanda gebe kişilerde ise yine non-steroid antiinflamatuar dediğimiz grubun diğer öğelerinden aspirin ve benzerlerinden kaçınarak analjezik yani ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak parasetamolün kullanılması gerek anneye gerekse bebeğe hiçbir zarar vermemekte ve son derece güvenli bir ilaç olarak takdim edilebilmektedir. Hepinize iyi günler diliyorum, sağlıklı günler diliyorum efendim.